Gördüğünüz gibi mis gibi gevrek gevrek, bakar mısınız? İşte böyle Adana lahmacunu. Merhabalar beyler bayanlar, sevgili çocuklar, Sihirli Mutfak 01 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adana'dayız ama dışarıda yine bir kebapçıda, şırdancıda değiliz. Bugün evdeyiz. Evde güzel Adana usulü bir lahmacun yapacak Seçkin bize. Yine takipçilerimden gelenler serisinin devamı adı altında. Şimdi Seçkin, ilk başta kanalımıza hoş geldin. Sağ ol abi, sen de Adana'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Adana lahmacunun diğer lahmacunlardan farkı ne? Urfa, Antep, bunlardan ne gibi bir farkı oluyor? İlk başta bunu soralım sana. Diğerlerinden farkı bizim porsiyonda 5 tane oluyor. Bunun dışında sarımsak kullanıyoruz içerisinde. Evet. İhtiyaca bağlı acı kullanıyoruz. Bol miktarda acılı yapabiliyoruz. Burada orta boy oluyor lahmacunlar. Evet, orta boy oluyor. İstanbul'da bunlar pek olmuyor da burada. İstanbul'da veya daha Adana'nın dışındaki yerlerde biraz daha büyük yapılıyor. Evet. Antep, Urfa biraz daha Adana'ya yakın standardında ama İstanbul'da, Ankara'da olsun, hani oralarda biraz daha büyük yapılıyor. Büyük yapılıyor. Şimdi dostlar, malzeme listesini, gramajını hepsini videonun altındaki açıklamalar kısmına bırakacağım. İlk başta neyden başlayacağız? İlk başta soğanımızdan başlıyoruz. Tamam, başlayalım. Soğanımızı küp küp doğruyoruz. Seçkin, şimdi bu soğanlarda kırmızı soğan mı kullanıyorsun? Evet, normal beyaz soğan olmuyor mu? Mor soğan kullanıyoruz çünkü bu suyu daha, içerisindeki suyu daha az olan bir cinsidir soğanın. Tamam. Beyaz soğanın rahiyası daha yüksek ama lahmacunda ve içli köftede burada mor soğan kullanılıyor. Şimdi kaç adet soğan sen doğradın? Adeti şöyle, kiloyla mı söyleyelim? Evet, 2 kilo kıymaya yaklaşık 2 kilo soğan kullanacağız. Peki bu ne kıyması? Dana mı, kuzu mu, kuyruk yağı karışık mı? Dana kuzu karışık aldık. Sadece kuzu almış olsaydık çok yağlı olacaktı içerisi. Dana ve kuzu karışık biliyoruz. Tamam, süper. Şimdi soğanlarımızı da doğrayalım. Doğradıktan sonra daha sonra hangi malzemeleri kullanacağız? Daha sonra kırmızı biberimiz var. Kapya biberimizi kullanacağız. Maydanoz kullanıyor musun? Maydanozu kullanmıyoruz içerisinde. En son servis aşamasında kullanılıyor. Tamam. Evet Seçkin, soğanlarımızı doğradık. Şimdi kapya biberlerimizi mi doğrayacaksın? Evet, kapya biberlerimizi doğrayalım. Bunlar ne kadar ortalama? Ortalama 5-6 adet 5-6 yeterli. adet yeterli. Bir de bir şey soracağım merak edenler için. Biz bunları blenderda çekmedik. Blender'da çekmememizin nedeni içerisinin çok harcının çok cıvık olmasını istemiyoruz o konu için. Sulu olmasın diye. Evet, aynen. Hepsini elimizde doğruyoruz. Evet. Şimdi 2 kilo soğana bir de diğer malzemeleri tamamen elde böyle ufak ufak, biraz işte burası meşakkatli, bu şekilde doğruyoruz. Bunları da doğradıktan sonra soğanlarımızın üzerine mi ilave edeceksin? Evet, soğanlarımızın üzerine ilave edip ondan sonra kıymamızı da içerisine katıp karıştıracağız. Tamam, o zaman devam edelim bakalım. Biberlerimizi de doğradık. Şimdi sıra geldi domateslerimize. Domatesi mümkün olduğu kadar en ufak boyutta doğrayacağız. Suyunu içine ilave edecek miyiz, yoksa domatesin suyunu, yoksa bir kenara ayıracak mısın? Suyunu kullanacağız çünkü başka türlü hani içerisine sıvı bir şey girmediği için yağdan başka. Evet. Onun suyu çok istediğimiz şey olmuyor, yani cıvıtmış olmayacak. Ne kadar domates kullandık? Yaklaşık 1,5 kilo 1,5 kilo kadar domates kullandık. Tamam. Evet Seçkin, domateslerimizi de doğradın. Onu da bir kaba aldık. Şimdi sarımsaklarımızı doğruyorsun. Kaç adet sarımsak var burada? 2 büyük baş sarımsak yeterli oluyor. Tamam, bunları da domatesin üzerine herhalde ilave edeceksin değil mi? Aynen abi. Tamam. Evet Seçkin, şimdi sıra salçamızda mı? Evet, bir yemek kaşığı dolusu salçamızı. Bu domates mi, biber salçası mı? Biber salçası. Şimdi bunu ne kadar süre böyle yoğurman gerekiyor? 5-6 dakika yoğurmamız yeterli bunu. Peki bunu salçayla birlikte soğanı yoğrulmasının amacı ne? Soğanın biraz ölmesini istiyoruz. Acısı çıksın diye mi? Evet, acısı çıksın. Diğer malzemelerle, biberle güzel bir harç olsun. Peki orada domatesle kenarda sarımsağımız var. Onlara ilave etmeyeceğiz. Onlar birazdan ilave edeceğiz. Sırasıyla hepsini ilave edeceğiz.
Hemen akabinde kıymamızı da en son koyup harcımızı oluşturacağız. Evet Seçkin. Şimdi etini ilave edeceksin Evet, herhalde. etimizi ilave edeceğiz. Tamam. Bunun yağ oranı ne? Bu %70'e 30 danayla kuzu mu karışık? Aynen %70 dana, %30 kuzu Evet. karışık. Etimizi de ilave ettikten sonra 2 kaşık kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve aynı böyle çiğ köfte yapar mantığında yoğurmaya devam ediyoruz. Doğru mu? Evet, aynen. Birazdan domatesimizi ilave edeceğiz. Tamam. Ne kadar süre bunu yoğurman gerekiyor? En az bir 10 dakika yoğurmamız lazım bunu bu şekilde. Tamam. Arkasından da domates ve Arkasından sarımsaklarımız domates, ve sarımsak, baharatlarımız geliyor. Baharatlarımız, sonra da yağını koyup tekrar son bir Yağ olarak ne yağ kullanıyorsun? yarım paket margarin kullanacağız yağımızla beraber. Zeytinyağı kullanacağız. Zeytinyağı Biraz güzel bir parlaması parlaklık, için evet, mi? parlaması için zeytinyağı kullanıyoruz. Lezzete büyük oranda etki etmese de Evet. ama parlaması için kullanıyoruz. Evet, yarım paket dediğimizde bu arada dostlar 500 gram margarinin yarısı, yani 250 gram da margarinimizi ilave ediyoruz. Evet, şimdi üzerine de zeytinyağımızı ilave ediyoruz. 3 kaşık kadar zeytinyağı. 3 yemek kaşığı 3 yemek kadar. kaşığı, evet. En son baharatlarımızı vereceğiz herhalde. Evet, en son baharatlarımızı ver. Şimdi dostlar, bu tam birebir orijinal Adana lahmacunu tarifi ama tabii ki şimdi baharatlama aşamasında kimi içine kimyon koyuyor, kimi koymuyor, kimi isot kullanıyor. Bu biraz da tabii ki damak zevkinize ve tercihe göre bunlar değişiyor. Biz burada nasıl yapılıyorsa, nasıl yapılması gerekiliyorsa o şekilde baharatlarını ilave edeceğiz. Şimdi sıra geldi baharatlama kısmına. Şimdi toz biberimizi ilave ediyoruz. Seçkin, bundan kaç kaşık koyuyoruz? 3 kaşık katacağız kırmızı toz biberden de. Bu acı değil. Biz Acı şimdi değil, biraz evet, sonra evet. acılı acısız diye ayıracağız. Başka ne baharatı kullanacağız? Karabiber kullanacağız içerisinde. Karabiber, tuz ve kırmızı Evet. toz biber. Bunun haricinde kimyondu, sumaktı, başka Yani biz baharatlar bu kullanılmıyor yaptığımızda kullanmıyoruz ama isteğe bağlı kullanılabilir. Dostlar, şimdi yarısını da biz böyle acısız olarak çocuklara ayırdık. Bakın, gördüğünüz gibi biraz böyle cıvık bir kıvamda ama sulu sulu değil. Bunun sebebi de işte demin söylediğimiz gibi blenderdan geçirmememiz. Blender olmayınca, elle emek verince ortaya doğrusu ve şahane olanı çıkıyor. Şimdi acılı olana da güzel ev yapımı böyle mis gibi Adana'nın 3 yemek kaşığı pul biberine 3 ilave tatlı ediyoruz. kaşığı. Tatlı kaşığı 3 mı? tatlı kaşığı, evet. Tamam. Tam dolu dolu bu şekilde Zaten bu da yeterli herhalde. yeterli. Yanmamız için. Aynen. Şimdi yoğurma işlemi, baharatlaması hepsi bitti değil mi? Evet abi. Tamam, şimdi bunlar fırına gidiyor. Güzel Adana lahmacunu büyüklüğünde, birazdan geldiği zaman göstereceğim, oluyor. Ve daha sonra da afiyetle yiyeceğiz inşallah. Aynen abi. Fırından sonra görüşmek üzere. Evet dostlar, gördüğünüz gibi fırından bütün ürünlerimiz geldi. Bilgi amaçlı söylüyorum. 96 adet 2 kilo kıymadan çıktı. Burada tanesine 70 kuruştan yapıyorlar. Gördüğünüz gibi mis gibi gevrek gevrek. Bakar mısınız? İşte böyle Adana lahmacunu budur. Şimdi bunun içerisine ben kendim nacizane sevmiyorum. Sadece limonunu sıkacağım. Ekstra soğan falan koymamıza gerek yok. Şöyle güzel bir sıkalım. Oh. Hemen şöyle bir dürelim. Bakalım lezzeti nasıl? Bakın dostlar, normal lahmacundan, standarttan farkı biraz böyle soğanlar dişe geliyor. Biraz da böyle iri olduğu için ben bu şekilde seviyorum. Normalde bu şekilde yapılıyor. Onun için bana göre kesinlikle güzel, tuzuyla, yağıyla, salçasıyla şahane bir lahmacun. Burada pazar günleri Adana'da lahmacun içinizi hazırlayıp fırına veriyorsunuz. Taş fırında pişiriyorlar. Onun haricinde pide yaptırabiliyorsunuz sabahleyin. Randevunuzu alıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Hepsi bu. Bilenler zaten bunu iyi bilirler. Şimdi bu tarz videoların devamının gelmesi için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Onurlu davranın kendinize. Görüşmek üzere.